hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk önce kendinizi tanıtır mısınız? Evet, merhabalar. Ben Nattım Aykut. Kırgızistanlıyım. Jalalabad şehrinden geliyorum. Yüksek lisans uluslararası ilişkiler okuyorum. Siz? Merhaba, benim adım Aysoğlu. Ben de Kırgızistanlıyım. Kırgızistan'ın Isıkgöl ilçesinden geliyorum. Ben de uluslararası ilişkiler 3. sınıf okuyorum. Teşekkürler. İlk soruyla başlıyorum. Kendinizi Türk olarak görüyor musunuz? Kendimizi Yani tabii Turan ailesinden görüyor musunuz? Tabii ki de yani. tabii ki de Türk böyle halkları diye biliyoruz kendimizi. Ama böyle çok buradaki Türk kardeşlerimiz diyor ki böyle sizden sorduğun zaman neden Türk değiliz diye cevap veriyorsunuz diyor. Evet. Ama biz Türk diye sadece sizi görüyoruz. Ama dediğiniz gibi böyle iki kelime kullanıyoruz. Türkiye ne? Türk var, Türkiye Türkleri sadece onu anımsatıyor. Bir de Türk diyoruz biz. Böyle o tüm böyle Türkleri konuşan halkları. ülkeler. Yani tek Aha. sıkıntı bizim orada yani sizin anlatmak istediğinizi anlamamışız. Evet, işte o. Teşekkür ederim. İkinci soruya geçiyorum. Kırgızistan vatandaşı olarak Türk Birliği'nin kurulmasını istiyor musunuz? Türk Birliği zaten bu Türk Konseyi kurulmuştu. Ona çok iyi olmuştu. Çünkü hep böyle Türk devletlerini birleştiren bir konsey olarak Türk Kengeşi diye kuruldu. 2006'da mı? 2009'da kuruldu. Yani 2006'da evet, o da Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev 2006'da böyle düşüncesini anlatmıştı ve 2009'da kuruldu. Teşekkürler. Sizin için tarihteki en büyük lider kim? Yani tarihte derken şu anda alabilirsiniz. Genel olarak böyle bakarsak Kırgızlar için bizim kendi böyle kahramanımız var, Manas diye. Hatta Manas Destanı diye tüm Biliyoruz. dünya biliyor. Bizim En büyük okullarımızda destan. tutuyor. Evet. Dünyanın Onu böyle lider olarak görüyoruz Kırgızlar ama tabii ki de böyle başka liderler de olabilir. Benim için Manas diye biliyorum. Sizin için? Benim için de yani bir Kırgız olarak bizim için Manas yani çok önemli. Onun dışında tarihten yani arkadaşlarımın dediği gibi Cengiz Han olsun, Atatürk olsun ya da yani şimdiki tüm Türkiye Cumhuriyetlerinin liderlerine yani çok saygım var hepsine. Teşekkür ederim. Kırgızistan'daki üniversiteler iyi mi? Türkiye'den okumaya gelen öğrencilere tavsiyeniz var mı? Türkiye'den gelen, Kırgızistan'a gelen mi? Evet, Türkiye'den Kırgızistan'a okumaya gelen öğrencilere tavsiyeniz var mı? Ve okullarınız nasıl? Yani iyi mi olarak? Evet, böyle karşılaştım. Mesela Karşılaşma yani nasıl diyeyim? İyi de taraflar var, kötü taraf vardı. her yerde olduğu gibi. Evet. Eğitim sistemi çok farklı Türkiye'den değil mi? Evet, farklı ama nasıl diyeyim? Mesela ben uluslararası ilişkiler lisans yaparken Kırgızistan'da bize böyle ikinci ekstra dil falan seçiyorsun. Ben hatta Çince okumuştum. İkinci dilim ama burada bu lisans yapıyor. Burada sadece Türk dilini alıyor. Böyle. Bizde mesela bizim fakülte bir fakülte olarak geçiyor. Bizim uluslararası ilişkiler burada sadece bölüm. Ama bizde bir fakülte ve onun içinde mesela uluslararası hukuk, uluslararası ekonomi Daha detaylı. daha detaylı. Ve yani bizde de çok fazla Türk vatandaşı var. Yani Kırgızistan'da okuyan. En çoğu işte Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi'nde. Sonra başka üniversitelerde de var. Ve yani birçok arkadaşım var Manas'ta okuyan. Çok güzel buluyorlar. Yani Türkiye'yi tabii ki de çok seviniyoruz buna. Yani buradan gidecek olan arkadaşlara tavsiyemiz tabii ki de yani gidin. Hiçbir böyle korku falan olmasın. Yani Kırgızistan deyince bilmiyorum. Gezsinler, baksınlar, Evet, Orta Asya'nın görsünler tanısınlar da gerçekten. yakından Aha. kendilerini. Türkiye'de zaten sizin o taraflara doğru bir hayranlık var. Hele Kırgızistan'da yazları nasıl söyleyeyim? Kırgızistan'da yazları böyle şeyde kalıyorsunuz hani. Yaylada. Yaylada evet hani doğal dağ kuruyorsunuz. O tarz. O çok beğeniliyor Türkiye'de. Hatta bize o taraflara böyle ekoturizm diye yeni bir
şey açıldı. Zaten turistler geldiğinde hep böyle çadır dikerek ya da bilmem böyle orman dağlara gidip orada haftalarca yaşıyorlar. Скажите про игры кочевников. Обязательно. Ne? Что впервые организованы такие масштабные. Bu da yeni bölmek. Şey bu Göçebe oyunlar vardı ya. Ha evet. dünya göçü. Onu soruya katma. Şu an anlatmam lazım o zaman. Evet. Daha Türkiye'liler mi yazılması? Türkler. Türkiye. O zaman şey oluyor biraz ya. Evet. Türkiye Türkleri diyebilirsin. Tüm Türkler. Türkiye'liler dersin. O da olur. Türkiye'liler. Ben de geçelim bunu. Şu an ben acayip sarpa sardım. Şey, Bu sorun hemen ekleyebiliriz böyle şey. Ekoturizm diye anlatmıştım ama bize böyle 2 yılda bir olan dünya göçebe oyunları oluyor Kırgızistan'da ama şimdi şu an bu sene Türkiye'de olacak. Hatta onu izlemeye gelebilirler. Çok iyi. Ben 2016'da gönüllü olarak çalışmıştım. Tercümanlık yaptım. Çok güzeldi. Böyle kendi eski atadan kalan oyunlarımız böyle etnospor zaten. Böyle Evet. bir yarışma oluyor. 2020'de yani Türkiye için estafet olarak verildi. Zaten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gitti bu sene Kırgızistan'a ve bizim yani Cumhurbaşkanı'ndan böyle aldı. Sıra gibi böyle bir şey aldı. Şu son senelerde zaten Asya Türkleri ile Batı Türkleri arasında bir yakınlaşma var. Hatta bütün Türk dünyasıyla alakalı bir yakınlaşma var. Bu da onlardan, yani onları pekiştirmek için en güzel şeylerden birisi. Diğer soruya geçiyorum. Eski devlet başkanımız Almaz Bek Atabey'in bir sözü var. Türkiye AB'ye kuyruk olacağına Avrasya'ya baş olsun. Bu söz hakkında ne düşünüyorsunuz? Böyle bir şey duymadım. Böyle açıkçası söylediğinde. Ama nasıl diyeyim, tabii ki böyle Türkiye böyle cumhuriyetler arasında birleştirici bir kurum olursa tabii ki seviniriz, güçlüdür beraber olmak için. Siz duymuş muydunuz? Ben bunu duydum ama Kırgızistan'da duymadım. Buraya gelince gene sınıfta bir Türkçe arkadaşım vardı. O bana söyledi bunu, yani okutturdu. Benim düşüncem, yani katılıyorum arkadaşlar. Yani bu söz Türkiye'de bir zaman bayağı ünlü bir söz. Sosyal medyada falan çok dolaştı. Yani İşte buraya geldikten sonra öğreniyoruz ama kendi ülkemizde hiçbir şey böyle ben duymadım. Yani oradayken ben de duymadım. Buraya Может gelince. быть, siyasetle ilgilenmediğiniz için belki. Belki sadece biz duymamış Olabilir. olabiliriz yani. Kırgızistan'da baskın dil olarak Rusça konuşulduğu söyleniyor. Bu konu hakkında düşünceniz nedir? Rusçanı ben baskın demeyecektim, bilmiyorum ama tabii ki böyle Rusça konuşanlar da fazla var ve hatta ikinci resmi dilimiz olarak geçiyor. Böyle bakarsak bölgeye göre değişiyor o. Başkentte mesela çoğunlukla Rusça konuşuyorlar. Çünkü üniversiteler çoğunlukla Rusça değil mi? Eğitim dili. Ya da ne bileyim böyle okullar Rusça. Peki neden başkentte okullar Rusça? Yok, okullar Rusça diye bir şey yok. Sadece 2 tane var. Okul var. Biri Rusça, birisi Kırgızca. Yani hangisini seçeceksen. Öğrenciye göre değişiyor. Yani- kendin seçiyorsun. Kendi seçiyorsun. Türkiye'ye gelmeden önce aklınızdaki Türkiye profili neydi ve geldikten sonra o profille ne kadar yakındı? Yani değişti mi o profil? Gelmeden önce yani ben de Türkçeyi buraya gelmeden önce öğrendim. Ve Türk kültürünü yani Türk insanlarını biliyordum. O yüzden gelince böyle şok yaşamadım diyebilirim. Yani zaten beklediğim şeylerdi. Evet, ben de aynı şekilde lisede okurken böyle ücretsiz kurslara gitmiştim. Türkçe 2-3 ay öğrenmiştim. Ve orada da böyle Türk klubum vardı. Orada da böyle hatta böyle festivaller yapılıyordu. Orada Türk kültürünü tanıtmaya böyle işler oluyordu. O yüzden böyle çok da şaşırmadım. Peki.
diğer soruya geçiyorum. Kırgızistan vatandaşlarına YouTube'da Türk müsünüz diye sorduklarında hayır diyenler var. Bunun sebebi ne? Siz ne düşünüyorsunuz? Evet, önce anlattığım gibi Türk diye biz Türkiye'de yaşayanlar da diyoruz, Türkler diye. Ama Türkiye Türkiye Cumhuriyetler diye herkes böyle tüm Türk Türk Cumhuriyet devletleri düşünüyoruz. Türk halkları diyoruz. Böyle Türkçe konuşan. Yani lafınızı bölüyorum. Yani size gelip Türk müsünüz diye sormak aslında yanlış bir soru sizin dilinizde. Evet, çünkü biz mesela sen gelip Kırgızistan'dayken siz Türk müsünüz dese biz hemen siz düşünüyoruz sonra diyoruz ki sen ikimiz nasıl aynı olabiliriz ama tabii ki soydaş böyle aynı soydan kökenden geliyoruz onu herkes biliyor. Peki son soruya geçiyorum. Kırgızistan'da yaşam pahalı mı? Ülkedeki yoğun Rus nüfusu sizi rahatsız ediyor mu ve tehdit doğuruyor mu bu sonuç? Yani Rusların sizin ülkenizde olması tehdit oluşturuyor mu? Yani bizim ülke zaten çok uluslararası bir ülke. Sadece Ruslar değil yani Kırgızlar çoğunluk tabii ama yani Ruslar, Özbekler, Sovyet Dungarlar zamanında yaşadığınız için böyle farklı milletler gelmiş. çok karmaşık bir ortam var ve yani tehdit etmiyor tabii ki de yani hepimiz barış içinde yaşıyoruz. Yani uyum içinde yaşayabiliyorsunuz. Kırgızistan pahalı mı diye var. Evet. Kırgızistan pahalı değil yani Türkiye'ye göre hiç de pahalı değil. Yani çok ucuz geliyor. Çünkü her şey nasıl diyeyim Türkiye gibi pahalı değil. Kendiniz üretiyorsunuz o zaman. Kendimiz Kendimizin üretmesek de yani çok uygun fiyata alabiliyoruz. Ve yani bir Türk için zaten orada yaşamak çok rahat değil mi? Mesela üniversitede okuyan arkadaşlarım var, onlar buranın para birimini oraya götürüyorlar ve yani çok rahat yaşıyorlar. Teşekkür ederim. Gerçekten. Her şey için çok teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz.